Mad Max serisinin 5. filmi size yine büyük bir aksiyon sunuyor. Bu kesin. Onun için büyük bir ekranda sesine çok güvendiğiniz bir sinemada seyredin. Yönetmen George Miller 79 yaşında yine yapmış yapacağını. George Miller'ı çok eskiden beri tanıyoruz. Kendi adıma aynen Martin Scorsese'ye olduğum gibi George Miller'a da özel bir sevgim var. George Miller bu yenisi de dahil 5 kez Mad Max filmi çekti ama onun dışında küçük domuz yavrusunun hikayesini anlattığı Babe'den Oscar kazanan müzikal animasyon Neşeli Ayaklar'a kadar çok değişik türlerde filmlere imza attı. Lorenzo'nun Yağı da bunlardan bir tanesi. Mad Max'le ne zaman tanıştık? Türkiye'ye ilginçtir önce 2. bölümü geldi. O 2. bölümü ben İstanbul Osman Bey Gazi Sineması'nda seyrettiğimde hiç unutmuyorum koltuğa mıhlanmıştım. Çünkü seyrettiğimiz film distopik bir dünyada kıyamet sonrasında geçiyordu ve durdurak bilmeyen bir aksiyonla sınırları zorlamıştı. Mad Max serisinde George Miller bir tanesi hariç Avustralya'nın çok geniş arazilerinde, çorak topraklarında, çölünde çektiği Mad Max serisinde özetle yol savaşlarını anlatır. Özü budur aslında. İnsanlar bildiğimiz nedenlerle medeniyetin sonunu getirmiş, artık medeniyet sonrası son derece vahşi grupların eline kalmış dünyada herkes petrol ve su için birbirini acımasızca öldürmektedir. Birbirine çok uzak bölgelerde şehircikler kurulmuştur ve burada farklı topluluklar yaşamaktadır. Ama her yerde karşınıza ölümcül, çok korkunç çeteler çıkabilmektedir. Tüm bu seriye adını veren Mad Max eski bir kanun adamıdır ve 2. bölümde onu çetelerle mücadele ederken görürüz. Daha sonra 1. bölümü seyrettiğimizde de kıyamet öncesi dünyaya ait Mad Max'i tanıyoruz. İlk bölüm 1979 yapımıdır. Kıyamet sonrasını anlatan ve zirveye ulaşan 2. bölüm 1981'dir ve Tina Turner'ın da rol aldığı 3. bölümde 1985 yılına aittir. Daha sonra George Miller seriye 30 yıl ara verdi ve 30 yıl sonra 6 Oscar ödülüyle teknik dalları silip süpüren Mad Max'in 4.'sü geldi. Ve bu bölümde karşımıza Furiosa adlı kadın bir kahraman çıkıyordu. Uzun yıllardır Kale denilen bir yerde yaşıyordu ve bir grup kadınla birlikte tamamıyla özgür olabilmek ve bir hedefe ulaşmak için kaçış planı yaparak bunu uygulamaya koyuyordu. Ve tabii kaleyi yöneten lider başta olmak üzere peşlerine onlarca araçla yüzlerce kişi düşüyordu. Ve bu 4. bölümde yol savaşları dijital etkilerinde katkısıyla bu sert aksiyonu yeni bir zirveye taşıyarak herkesi kendine hayran bırakmıştı. Tabii Mad Max filmlerinde teknik ayrıntılar binlerce. Modifiye araçlardan saç makyaj tasarımlarına kadar yüzlerce kişi çok uzun bir ön hazırlık safhasından geçerek bu filmleri hazırlıyor. Ve George Miller 2015 yılındaki filmin başarısından sonra şimdi bize 5. filmi sundu. İşte tüm bahsettiğim bu teknik ayrıntıların yeniden yeni bir zirveye ulaştığını göreceksiniz. Çünkü her Mad Max filminde teknoloji bir üst noktaya taşınıyor. Ama teknolojiyle birlikte usta yönetmen George Miller'ın aksiyonu da daha bir gerçekliğe kavuşuyor. George Miller bu 5. filmde dijital ve gerçek aksiyonun öyle bir kombinasyonunu size sunuyor ki yine perdeden gözünüzü alamıyorsunuz. Karşınızda gerçekten gümbür gümbür bir sinema var. Bu filmde de diğerlerinde olduğu gibi çorak topraklardaki yol savaşlarındaki çok fazla sayıda aksiyon sahnesi var. Metalin bütün sertliğini hissediyorsunuz. Bu 5. film 4. bölümdeki hikayenin öncesini anlatıyor. Furiosa'nın çocukluğunda kendine özgü bir kötü olan Dementus'un adamları tarafından kaçırılması, annesinin onu kurtaramayışı ve daha sonra Furiosa'nın kalede hayatına devam etmesi ve bir savaşçı olarak yetişerek Dementus'tan intikam alma planları yapması.
Filmin ekseni bu. Farklı birkaç şehircikte geçen çok büyük aksiyon sahneleri size 148 dakikanın nasıl geçtiğini hissettirmiyor. Zaten Mad Max'te önemli olan söylediği şeylerden ziyade aksiyon. Yoksa her bu tür filmde olduğu gibi kötü kabul edilenlerle iyi kabul edilenlerin, yani karanlıkla aydınlığın savaşı söz konusu. Bu hikayede metin onun üzerinden yürüyor zaten. Ama Mad Max'i bizim için her zaman cazip kılan öncelikle o büyük yol savaşlarının görkemi. Tamamen Avustralya'nın doğasına özgü, geniş açılarla, inanılmaz bir görüntü yönetimi ve ses tasarımıyla sizi tamamen aksiyonun içine alıyor. Furiosa'nın hedefi annesinin vasiyetini yerine getirip ülkesine dönebilmek. Bu uğurda da her şeyi göze alıyor. Ona engel olmaya çalışan, karşılaştığı tüm zalimler, katiller, caniler, karşısındaki bütün o korkunç tipler kendine özgü çok orijinal yaratılar. Mad Max serisinin bir cazibesi de bu. Mesela Chris Hemsworth'un bir plastik makyaj çalışmasıyla değişime uğrayarak canlandırdığı Dementus karakteri son derece kendine özgü. Başlı başına o incelenebilir. Diğer karakterler de çok ilginç. Film boyunca zaten onlarla karşılaştığınızda oldukça şaşırıyorsunuz ve böylece de hikayenin içine daha fazla nüfuz ediyorsunuz. George Miller tek bir karede sizi bir sürü unsurla filme bağlıyor. Bu ustalığa sahip. George Miller'ın büyük kalabalık sahnelerin gerçek bir ustası olduğunu vurgulamakta yarar var. Bu filmde George Miller intikam temasını sinemanın görkemi içerisinde şahane anlatmış. Anya Taylor-Joy'un yorumladığı Furiosa rolüne son derece ekonomik diyaloglar yazılmış. Esas itibariyle aksiyonda ağırlığı olan bir karakter ve oyuncu da bunun hakkını vermiş. Mad Max'in tüm filmlerini seyretmiş biri olarak en iyiden başlayarak bir sıralama yapmam gerekirse ilk sıraya kuşkusuz 4. filmi, yani 2015 yapımı olanı yerleştiririm. İkinci sıramda ikinci bölüm 1981 yapımı olur ve 3. sıraya da Furiosa'yı, yani bugün vizyonda olanı koyarım. Dolayısıyla kendi adıma George Miller'ın sağlığına duacıyım. Eski bir tıp doktoru zaten kendisi. Ona uzun ömürler diliyorum. 6. filmi bekliyoruz.